bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'in pek çok mealini okudum. Şimdi anlayıp anlayamama bahsini hiç açmak istemiyorum. Sizin Kur'an-ı Kerim Çözümü isimli bir eseriniz var. Ve bugüne kadar benim okumuş olduğum meallerden, tercümelerden çok daha farklı. Farklı bir bakış açısını yansıtıyordu. Ve içinde aynı zamanda bilimsel bulgulardan da gerçekten bu çağın realitelerini de yansıtan izahlar vardı. Ve tabiri caizse tam olarak benim dilimde. Ve bu eserle bütünleşebildim. Kur'an-ı Kerim çözümünden bize bir bahsedebilir misiniz? Şimdi bugüne kadar ki Kur'an meallerinin çok büyük bir çoğunluğu birbirinin kopyası. Fakat hepsinin hazırlanışındaki temel bakış ben ve o Tanrı, Allah, Büyük Allah, ötede Allah anlayış. Halbuki bizim tasavvuf kültürümüz ki İslamiyet tasavvuf kültürüne dayalı yayılmıştır zaten. Sevgiyle, Allah'ı bulmak amacıyla katılan insanlarla yayılmıştır dünyaya tasavvuf. İslam. Dolayısıyla onların bakış açısını okuduğunuz meallerde bulamazsınız. Okuduğunuz meallerin genel verdiği hava, yukarılarda bir yerlerde, ötelerde bir Tanrı var. O yanından meleklerini yollamış, yeryüzünde bir tane duyurucu seçmiş, ona emirlerini talim etmiş. O da insanlara onun emirleri böyle böyle, siz bunu yaparsanız sizi cennete sokacak, bunları yapmazsanız cehenneme gideceksiniz anlayışını insanlara sunan mealler. Bu Vahabi anlayışında daha da ileri gitmiş. Ayetleri birebir söylendiği kelimelerle almışlar. Üniversitelerinde anlatıyorlar, öğretiyorlar. Gidenler, konuşanlar bana da nakletti. Allah'ın eli vardır. Resmen böyle eli vardır. Allah'ın ayağı vardır. Allah tahtta oturuyor. Arş, taht manasına tahtta oturuyor diye öğretiliyor. Bu anlayış bir şekilde bize de ulaşmış. Çünkü tasavvuf yönünden gelen ilim geri kalmış. Halbuki Kur'an'ın temel anlayışı vahdet, varlıkta Allah'ın varlığı dışında bir varlık olmadığı ve insanın halife olarak meydana getirildiği, insanda açığa çıkan Allah'ın bütün özellikleri, insanın kendini tanımasının Allah'ı tanımak olduğu, nefsini bilen Rabbini bilir realitesi. Kaldır kendini aradan ortaya çıksın yaratan anlayış. Bu anlayışı da Kur'an'da açıklayan husus B harfi, B sırrı. Hazreti Ali'nin söylediği B sırrı. İmam-ı Cafer-i Sadık'tan gelen ilim. Ve Abdülkadir Geylani'si, Muhittin Arabi'si, Abdülkerim Cilisi, Gazali'si hepsi de bu anlayış üzere yetişmişler. İşte bu anlayış ile, yani B harfini o kelimelerin başında görüp o kelimeyi veya cümleyi nasıl Türkçeleştiririz çalışması Kur'an çözümü. Dolayısıyla bu Kur'an çözümünü okuduğun zaman Allah'ın senden açığa çıkan esma özelliklerini görüyorsun. Allah seni sendeki özellikleriyle bir aşama sonraya getirecek ve bunun neticesini yaşayacaksın. Anlayışı var Kur'an çözümünde. Çünkü zaten Kur'an'da da diyor ki herkes elleriyle yaptıklarının sonucunu yaşayacak. Yani kendisinden açığa çıkanların sonucunu bir sonraki aşamada yaşayacak demektir. Olay böylece yani diyor. Yani yukarıdaki bir tanrı seni cezalandırmıyor. Sende meydana getirdiği o özellikler, esma özellikleri
senden açığa çıkıyor ve çıktıktan sonra da onun bir sonucu otomatik olarak oluşuyor. Tabii burada beyine girmek lazım. Esasında beynin feedback olayını anlatmak lazım. Beyinden açığa çıkan bir bilginin daha sonra feedbackle beyne dönüşü, beyni tekrar yeni bir program oluşturması gibi hususlar var. Bunlar bayağı geniş konular. Bunlara girmek istemiyorum. Ama Kur'an çözümü işte bu esas üzere hazırlanmış bir çalışma ve onun giriş bölümünde de ayetlere nasıl bakılması, ayetlerin nasıl anlaşılması, Esma-ül Hüsna'nın ne olduğu, isimlerin özellikleri gibi bir ön bilgi bölümü var. Bu şekilde okunduğu zaman Kur'an çözümünün herhangi birinin ben bunu okudum da anlayamadım demesi kolay kolay mümkün değil. Öbür demin bahsettiğim şekilci anlayış üzere olan mealler İngilizceye çevrildiği için hep oradaki katılık ve yüksek tanrı anlayışı Batılılarda Kur'an şiddet ve teröre yol açan kaynak kitaptır anlayışına yol açmış. İşte bunun içindir ki biz bu Kur'an'ı İngilizce çevirisini şu anda yayınladık ve dağıtımına başladık. Başta Amerika olmak üzere Avrupa'da. Onlara Sufi perspektifiyle Kur'an diyerek Kur'an'ın temel ruhunu ve felsefesini anlatmaya çalışıyoruz. Olay bu. Rumi'nin anlayışı da bu. Rumi Vahabi anlayışına göre meal okuyarak, Kur'an okuyarak bu anlayışa gelmedi. İmam-ı Cafer Sadık'tan gelen, Hazreti Ali'den gelen, Hazreti Ebubekir'den gelen anlayışa dayalı olarak hepsi belli bir mertebeye erdi, yakınlığa erdi. İşte bunun için Kur'an çözümü diğerlerinden benim anlayışıma göre çok farklı bir çalışma. Güne kadar ne kadar sayıda dağıtıldı? Kur'an çözümü basılı kitap olarak 1,5 milyon basıldı ve dağıtıldı ki bugüne kadar Türkiye'deki rekordur. Türkiye tarihinde. Çünkü en fazla benim duyduğum, bildiğim, yanılıyor olabilirim. Diyanet 50.000 adet Kur'an parasız dağıtmıştır tarihte. Medyada da çeşitli gazeteler 50.000, 60.000, belki 70.000 gibi dağıtımlar yaptılar. Buna mukabil bizim Kur'an çözümü kitabı Türkiye'de 1,5 milyon net baskı kayıtlarıyla parasız, ücretsiz, elden veya sadece 2 lira, 2,5 lira gibi kargo ücreti karşılığı dağıtıldı, yollandı toplam. Bunun dışında aşağı yukarı dua zikir kitabı gene 1 milyona yakın dağıtıldı. Ayrıca Kur'an çözümü internette 1.800.000 küsur download yapıldı. Unique tek tek bilgisayarlara IP numaralarıyla 1,5 milyon dua zikir kitabı indirildi. Şimdi hedefimiz inşallah 1 milyon veya 1,5 milyon İngilizce Kur'an'ı Amerika ve Avrupa'da aynı zamanda da Endonezya, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde dağıtmak. Peki şimdi bahsettiğiniz rakamlar yani akıl alacak gibi rakamlar değil. Çok şimdi bunları böyle hani dile kolay söylüyoruz 1 milyon, 1,5 milyon. Yani bunları alt alta topladığınızda ciddi rakamlar ortaya çıkar. Peki bu kadar çok takip edilen, bu kadar çok indirilen, bu kadar çok okunan bir kişi neden Türkiye'de değil? Can alıcı bir soru mu sordum? Bunun yerine ben senin yerine sorayım, ilave edeyim soruyu. Bu kadar dağıtılan Kur'an'ın parası nereden geliyor? Değirmenin suyu nereden geliyor? Hani hiç maddiyata girmedim ben sadece. Bir de ben sana onu da sorayım senin yerine. Tamam. Benim eşimin babası Atasay Kuyumculuğun sahibi Atasay Kamer. Kendisi bu çalışmayı üstüne aldı. Allah bugüne kadar bana belli imkanlar verdi. Ben de bu imkanlarımı insanlara Allah'ın kitabını ulaştırmak için değerlendireceğim dedi ve
bütün masrafı tamamıyla kendisi karşılıyor. Aynı şekilde basılacak olan İngilizce kitaplarında çok büyük bir kısmını kendisi karşılayacak. Sadece İngilizce kitapların ilk baskısını, ilk 50 binini APA Offset'in sahibi üstlendi. Kendileri bu konuyla ilgilenmezken okuduktan sonra karar verdiler. Onlar üstlendi. Fakat geri kalanını da gene Atasay Kamer bastıracak. Dolayısıyla biz bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir kimseden para toplamadık, yardım almadık. Hatta biz basalım diyenlerden dahi istemedik. Biz basıyoruz, size verelim. Bizim imkanımız tükendiği zaman sizi ararız dedik. Ama böyle bir şey şu ana kadar da vaki değil. Ve yakın görünürde de böyle bir şey olmayacak. Tamamen bunu Atasay Kamer karşılıyor. Gelelim ikinci konuya. Niye Evet, Türkiye'de değilim? Bu soru güme gitmesin lütfen. Türkiye'de değilim. Çünkü Türkiye'ye geldiğim takdirde olay tamamen saptırılacak. İşte Ahmet Hulusi Türkiye'ye geldi. Türkiye'de bir yerlere gelmek istiyor. Ahmet Hulusi'nin tarikatı var. Efendim Ahmet Hulusi şeyhlik yapıyor, bilmem mürşitlik yapıyor, yok Mehdilik taslıyor. Bir yığın çamur atılacak. Benim ne mürşitlikle, ne şeyhlikle, ne hocalıkla, ne mehdilikle hiçbir şeyle alakam yok. Ben gelmişim 70 yaşına ve bu saatten sonra da zaten ne kadar yaşayacağım bilmiyorum. Ben geçer giderim. Ama bu ilim inşallah benden sonra da çok daha değerlenecek, yayılacak. Çünkü gençlerin anladığı dille olayı anlatıyorum. Bugüne kadarkilerin en büyük handikapı kendi yaşadıkları devrin diliyle bugünün insanına hitap etmeye kalkmaları ve bunu maalesef işte bu yüzden de başaramıyorlar. Şimdi beni buraya getiren sebep bu zaten. Yani ben kitaplarınızı demin de vurguladım. Hem kendi dilimde anlayabileceğim şekilde. Yani en önemlisi efendim din anlaşılmaz, söylenenler anlaşılmaz gibi bir yaklaşımın aslında olmadığını söylemek. Yani sanki bu konuları konuşurken sizin asla anlayamamanız gerekiyor. Mühim olan zaten bu devirde bizim bunu şu sağlıklı, kanlı canlıyken bir şeyleri fark etmemiz. Kesinlikle. Bu sebeple bir bakıyorsunuz bir alışkanlık, bir gelenek gibi haccı bile kaç yaşından sonraya bırakıyoruz. Aman onu eleyip asalım ondan sonra gidelim. Hacca gitmekte acele ediniz diye hadis var. Ama hep kaygımız acaba dünyada bir şeylerden elimi eteğimi mi çekeceğim? İşte bunlar algılamalardaki bir takım farklılıklardan kaynaklanıyor. Ama tabii aksettirenler öyle aksettirdi. Hani bugün böyle bir kaynak var ve değerlendirilmesi de gerekiyor. Bu sebeple de ben hep arkadaşlarıma tavsiye ettim. Ki bunu tavsiye ederken bana da sordular. Ya bu bir tarikat mı, cemaat mi, nedir bu? Ben de dedim ki arkadaş bırak zarfı, mazrufa bak işte. Okuduğunu al, değerlendir. Okuduğun şey senin olur. Bir başkasının değil. Ben okurken bu kitap sizin kitabınız diye okumuyorum ki. Ben kendi kitabım diye okuyorum. Bunun faydası bana. Hani ben okusam size ne faydası var bunun? Bugüne kadar böyle bir gerçek var. İsteyen değerlendirebilmeli. Ben beğendiğim için ve en önemlisi de anlayabildiğimi fark ettiğim için zaten bugün buraya geldim. Sizinle bu sohbeti gerçekleştiriyoruz. Şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Gönlüm isterdi ki Türkiye'de olun, daha sık sohbet edelim. İşte burayı daha fazla ben uzatmayayım en iyisi. Teşekkürler.